Bu videoda Windows üzerinden iOS için Flutter uygulama çıktısı alma yöntemlerini göstereceğim. Ayrıca uygulamayı iOS cihazında denemek için iOS simülatörü edinebileceğimiz yöntemlerden de bahsedeceğim. Merhabalar, ben Mehmet Erkam, mobil uygulama geliştiricisi ve arayüz tasarımcısıyım. Bu kanalda yazılım geliştirme maceramı ve arayüz tasarımlarımı sizinle paylaşıyorum. Eğer videolarımı sevdiyseniz ve devamını görmek isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bahsedeceğim konu Windows kullanan ama iOS ve diğer Apple cihazlar için de geliştirme yapmak isteyen geliştiricileri kapsıyor. Bugünlerde Apple cihaz edinmek maddi açıdan oldukça zor ve tercihen Apple cihaz kullanmayan geliştiriciler de var. Apple'ın kapalı ekosistemi yüzünden Windows üzerinden iOS'e çıktı almanın garantili bir yolu yok. Bahsedeceğim yöntemler ileride devre dışı kalabilir veya da şartları yerine getirmeniz imkansız hale gelebilir. Şimdilik çalıştığı ve iş gördüğü için Apple cihaz edinene kadar bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle sadece Flutter için değil, Xcode üzerinden Swift ile kodlama yaparak da iOS ve diğer Apple cihazlar için çıktı alabilirsiniz. Eğer Flutter yerine Apple'ın Swift dilini kullanmak isterseniz Apple Developer sayfasındaki dokümantasyonları okuyabilirsiniz. Şimdi bir Apple cihazımız olmadan Flutter ile nasıl projelerimizi build edebileceğimize bakalım. Bunun için kullanabileceğimiz sitelerden en meşhuru CodeMagic sitesi. CodeMagic sitesine geldiğinizde burada farklı platformlar ve farklı programlama dilleri ile projeler oluşturabilir ve hem Android hem de iOS için projenizi yayınlayabilirsiniz. CodeMagic'in çalışma şekli ise uygulamanızı veya projenizi yayınladığınız depodan veya da yerel diskinizden kopyaladıktan sonra build etmek için kendi mimarisinde işlemeye başlaması. Bunun için de sunucular macOS, Linux ve Windows üzerinden sizin projenizi build edebiliyorlar. Ardından programınız sizin için test ediliyor. Bu otomasyon testleriyle birlikte hatalı olan yerler veya da yazılım hataları, projenizin çalışmayan yerlerini kolayca tespit edebiliyorsunuz. Herhangi bir gelişmede projeniz tamamlandığında veya bir hata aldığınızda size bildirim veya da geri dönüş gelmekte. En sonunda da mağazalara yüklemeyi otomasyon haline getirebilirsiniz. Bu sayede CodeMagic sizin için uygulamanızı hem Apple Store'a hem de Google Play Store'a otomatik olarak yükleyecektir. Böylelikle sizin tekrar güncelleme yapmak veya da uygulama yüklemek için zaman ayırmanıza gerek kalmayacak. Şimdi CodeMagic'te oturum açalım ve arayüzünü inceleyelim. Bunun için ana sayfada Flutter kısmına geliyorum. Ardından şimdi başla diyorum. Burada isterseniz kendi e-postanızla bağlanabilir ya da GitHub gibi uzak erişim depolarıyla hesabınızı birleştirebilirsiniz. Ben şimdilik GitHub hesabımı birleştirerek devam edeceğim. Ben daha önceden bir hesaba sahip olduğum için benden başlangıç bilgileri istemedi. Ancak siz ilk defa açtığınızda hesabınızı birleştirmek için onay kodları isteyebilir veya da GitHub hesabınızı CodeMagic ile birleştirmek için izin isteyebilir. Uygulamalar kısmına geldiğimizde buradan ilk uygulamamı ekle tuşuna tıklıyoruz. Buradan hangi depoyu kullanarak projenizin dosyalarını kopyalamak istediğinizi sormakta. Ben şimdilik GitHub diyeceğim. Burada da projenizin tipini sormakta. Biz Flutter ile çalıştığımız için buradan Flutter'ı işaretliyorum. Ve buradan herhangi bir depo seçiyorum. Buradan bitir, uygulamayı ekle tuşuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamızın genel arayüzü geldi. Ve burada macOS ile birlikte iOS'e çıktı alabileceğimizi göstermekte. Buradaki platform seçeneklerinden uygulamanızı hangi platformlar çıkaracağınızı seçebilirsiniz. İsterseniz buradan web'i de işaretleyerek internet sitesi olarak da build alabilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde burada ortam değişkenleri, bağımlılık ön bellekleri, testler, build'ler, dağıtımlar ve bildirimler kısmı olmakta. Buradaki ayarları kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. CodeMagic'in ücretsiz sürümünde bazı sınırlamalar bulunmakta. Eğer bu sınırlamaları aşmak veya da daha fazla özelliğe erişmek isterseniz CodeMagic'in ücretli versiyonuna geçiş yapabilirsiniz. Sağ üstten Start Your First Build yani ilk build'inizi oluşturun tuşuna tıklayarak uygulamanızı Android ve iOS için çıktı olarak alabilirsiniz. Buradan hangi branch çıktı almak istediğinizi sormakta. Ben Main branch'ini seçiyorum. Ardından yeni build'i oluştur diyorum. Solda build'in özelliklerini bize yazmakta. Kullandığımız makine Mac Mini. Kullandığımız GitHub branch'i Main branch'i. İş akışımız ve diğer bütün özellikler, ne kadar süredir işlemin sürdüğü gibi detaylar burada belirtilmekte. İsterseniz buradan Flutter'ın sürümünü veya da hangi modda build aldığınızı değiştirebilirsiniz. Şu anda depodaki projemizi Android için build ederken bir hata aldık. Bu hatanın sebebi ise Android için oluşturduğumuz Gradle dosyası içerisindeki versiyon kontrolü hatası. Bu projeyi eğer kendi bilgisayarımda da çalıştırsaydım aynı hatayı alabilirdim.
Bu tarz hataların bildirimlerini aldığınızda logları inceleyerek ve projelerinizde değişiklikler yaparak daha sağlıklı boyutlar alabilirsiniz. Proje kodlarınızı direkt GitHub içerisinde düzenlemek için GitHub sayfasında projenizdeyken nokta tuşuna tıkladığınızda VS Code'un internet üzerindeki editörü açılmakta. Böylelikle projeyi bilgisayarınıza, telefonunuza veya tabletinize indirmeden direkt internet üzerinden düzenleyebilirsiniz. Hatanın nereden kaynaklandığını bulduktan ve projenin hatasını düzelttikten sonra tekrardan build almak için bu siteye gelip yeni bir build başlat diyebilirsiniz. Ben şimdilik bu adımı atlıyorum. Buradan aldığımız build başarılı olmuş şekilde varsayarak şimdi diğer adımlara geçelim. Aldığımız build'i eğer bir iPhone'umuz yoksa internet üzerinde veya da bilgisayar içinde bir simülatörden denememiz gerekmekte. Bunun için de Appetize ve Corellium adlı iki simülatör sitesi mevcut. Appetize.io sitesinde ise uygulamalarınızı internet üzerindeki bir iPhone üzerinden çalıştırıp test etmenizi sağlayan bir demo servisi bulunmakta. Bu iPhone simülatörünü oturum açmadan 60 saniye deneyebilir. Oturum açtıktan sonra da aylık 100 dakika olacak şekilde uygulamalarınızı test edebilir ve iPhone simülatörünü deneyimleyebilirsiniz. Hemen buradan Tap to Play tuşuna tıkladığınızda 60 saniyelik iPhone simülatörü demosu sizin için yüklenecektir. Buradan iPhone uygulaması içerisinde gezinebilir ve de sizin için uygun olup olmadığını görebilirsiniz. İnternet hızınıza göre uygulamanızın ve iPhone'un vereceği performans değişiklik gösterebilir. Ücretsiz olarak aylık 100 dakika kullanabilir ve belli bir ücret karşılığında da aylık abonelik sistemiyle de sınırsız bir şekilde iPhone'u simülatörünü kullanabilirsiniz. 60 saniyelik demomuz sona erdi. Tekrardan demoyu başlattığımızda her şey sıfırlanmış bir şekilde başlamakta. İkinci sitemiz ise Corellium. Corellium sitesinde sanal cihazları Mac cihazınız varsa indirebilir veya da web üzerinden belli bir abonelik karşılığında kullanabilirsiniz. Abonelik başlatmadan önce ücretsiz deneme sürümüyle deneyimleyebilirsiniz. iOS simülatörünün en iyi çalışacağı sistem Xcode içerisinde sunulan iOS simülatör uygulaması. Xcode'u kullanabilmeniz için bir MacBook'a veya da bir macOS sanal bilgisayara ihtiyacınız var. Windows üzerinde çıktı almayı istediğimizden dolayı macOS sanal işletim sistemiyle devam edeceğiz. Bunun için Teknopat'ta sanal bilgisayara macOS Monterey nasıl kurulur adlı makalede bilgisayarınıza sanal macOS'in nasıl kurulabileceği hakkındaki dokümanı okuyabilir ve buradan kurulumu yaptıktan sonra sanal macOS'i kullanabilirsiniz. Sanal macOS'i kurduktan sonra aşağıda vereceğim linkten Flutter'ın Mac için nasıl kurulduğunu anlatan makalemi okuyabilir ve buradan Flutter'ı macOS sanal bilgisayar içerisinde kurabilirsiniz. macOS işletim sisteminin ve Flutter kurulumunu tamamladıktan sonra isteğinize bağlı olarak VS Code editörünü indirebilirsiniz. Xcode uygulamasının kurulumunu ise App Store'dan yapabilirsiniz. Xcode'un çalışması için minimum macOS Monterey sürümüne sahip olmalısınız. Visual Studio Code içerisinde yeni bir Flutter projesi oluşturmak için Command, Shift, P tuşlarına tıklamamız gerekiyor. Command tuşu Windows klavye düzeninde Windows tuşuna denk gelmekte. Bu yüzden Windows, Shift, P tuşuna tıklıyoruz. Buradan Flutter New Project seçeneğini enterliyoruz. Ardından buradan Application seçiyoruz. Projeyi nereye oluşturacağınızı seçtikten sonra Select a folder to create the project in tuşuna, yani projeyi oluşturmak istediğiniz klasörü seçin tuşuna tıklıyoruz. Ardından buradan projenin ismini ayarlıyoruz. Şimdilik iOS yazalım. Varsayılan Flutter yeni proje taslağı yüklendi. Şimdi main dosyası içerisinde çalıştır tuşuna tıklayarak iOS simülatör içerisinde Flutter projemizi test edebiliriz. Çalıştır dedikten sonra Start iOS Simülatör diyoruz. Böylelikle iOS simülatör uygulaması çalışmaya başlıyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi işletim sisteminde bazı görsel kasmalar mevcut. Bunun sebebi sanal makinenin grafik gücünü tam anlamıyla kullanamamasından dolayı. macOS'in getirdiği metal grafik sürücü sınırlaması yüzünden en fazla 128 MB'lık bir grafik kartı tanımlayabiliyoruz. Bu da arayüzdeki lagların ve takılmaların sebebi. Ancak macOS içerisindeki görsel animasyonları ve efektleri azaltarak, iPhone simülatörü içerisindeki efektleri de azaltarak bu kasmaları en az hale getirebilirsiniz. İşlevsellik olarak hiçbir eksikliği bulunmamakta. Bu arada bu yöntemle sadece iPhone için değil, Mac, Apple Watch, iPadOS ve diğer Apple cihazları için de geliştirmeler yapabilirsiniz. Tabi bunlarda Flutter'dan değil, Swift'ten yardım almanız gerekmekte. Aslında macOS'in sanal işletim sistemi bildiğiniz MacBook'tan işlevsellik olarak farksız. Bu da MacBook'ta ne yapabiliyorsanız sanal macOS işletim sistemi içerisinde de aynı şeyleri yapabiliyor olduğunuz anlamına geliyor. iOS simülatörümüz açıldı. Şimdi VS Code uygulamamızı iPhone'a yükleyecek. Varsayılan Flutter uygulama taslağımız yüklendi. iOS simülatöründe bu uygulamayı test etmek için herhangi bir engel bulunmamakta. Gördüğünüz gibi uygulama işlevsellik olarak tamamıyla fonksiyonel bir şekilde çalışmakta.
ses seviyesini değiştirmek için bu tuşlara tıklayabilir. Güç tuşu için buradaki tuşa tıklayabilir. Ana sayfaya dönebilir ve diğer bütün normal iPhone özelliklerini bu simülatör içerisinde kullanabilirsiniz. Debug işlemini bitirip testinizi tamamladıktan sonra uygulamayı yayınlamak için Release modunda uygulamanın build'ini almanız gerekmekte. Bunun için de VS Code içerisinde terminali açıp buraya Flutter Build IPA yazmanız gerekiyor. Bu komutla birlikte IPA dosyanız Flutter tarafından build edilecek ve kullanıma hazır hale gelecektir. Bu IPA dosyasını isterseniz başka iPhone cihazlarında da test edebilir ve direkt App Store'a yükleyebilirsiniz. Tabii ki bütün bu yöntemlerin geçici olduğunu ve şu anki güncel durumuyla çalıştığını belirtmem gerekir. İleriki zamanlarda çalışacağına veya da aynı işlevselliği sağlayacağına garanti edilemez. Kesintisiz bir geliştirme deneyimi elde etmek için bir Mac veya iPhone sahibi olmanız gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Sizin bildiğiniz farklı yöntemler varsa veya da kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenerek daha fazla bu tarz videonun ana sayfanızda çıkmasını sağlayabilir ve bana da destek olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.